Tulumun gövde uzunluğunu istediğim mesafeye kadar ördüm arkadaşlar. Ne kadarlık ördüğümü ölçüyorum. Kol altından bittiği noktaya kadar ölçüyorum. Bakın şu şekilde 19 santim. Bu da benim yapacağım tulumun yüksekliği için yeterli bir ölçü. Kaç sıra ördüğüme bakıyorum. Bakın kol altından itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra gövde uzunluğu var arkadaşlar. Siz yapacağınız bebeğinizin boyuna göre ayarlarsanız bunu daha iyi olur. Nasıl ölçü alacağınızı göstermek istiyorum. Bakın ben bugün 2-3 aylık 3 aylık bebek için yapıyorum bunu. Bu verdiğim ölçüler örgünüzün sıklığına göre, ipinize göre değişebiliyor. Bakın en güzeli, evinizde illaki bebeğinize ait bir tulum vardır. Yeni doğan için yapacaksanız da mutlaka almışsınızdır yeni bir tulum. O tulumunuzu elinize alın arkadaşlar. Bakın şu şekilde ölçü almanın ben size püf noktasını göstermek istiyorum. Şu şekilde mesela böyle bir tulumum var benim elimde. Bakın beden boyu 62. 62 beden ölçüsünde bir tulumum var. Bunun üzerine tulumumu yerleştiriyorum. Örmüş olduğum tulumu. Bakın omuz kısmından şu şekilde yerleştirdim. Bu şekilde tutuyorum. Bakın benim için yeterli bir ölçü olmuş. Siz bunu bebeğinizin tulumuna göre ayarlayarak örerseniz daha güzel bir sonuç elde ederiz. Bacak boyunu ve kol boyunu da aynı şekilde elinizde olan bir tuluma göre yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Biz bugün 62 beden ölçüsüne göre çalışıyoruz bu tulumu. Ve yüksekliği de benim için yeterli bir ölçü. Şimdi ön patlarını yapalım. Ön pata bir sıra sık iğne yapıyorum. Şu şekilde ilk gözeneğe sık iğne battım. Trabzana bir sık iğne yaptım. Bu patı yaparken düğme iliğini de yapacağız arkadaşlar. Düğmelerin yerini de belirlemiş olacağız. Bakın. Bu şekilde bu yakaya kadar bir sıra sık iğne yapalım. Yakadan dönüşte düğme iliği yapacağız. Bakın yakanın uç noktasına geldim sık iğneler yaparak. Son sık iğnemi yaptım. Bir sıra sık iğneye gittik bu şekilde. Şimdi dönüşümüzde düğme yerlerini yapacağız arkadaşlar. Yine sık iğne yapacağız. Bakın bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gözeneğe bir sık iğne yaptım. Bir sık iğne daha yaptım. Kapüşonlu olacağı için yakaya çok yakın olsun istemedim. Düğme yerlerini belirleyelim. Bakın ilk düğme yerini buraya yaparsak birinci düğme yerimiz bakın şurası, 2 atlayacağız, bir düğme yapacağız. Şu şekilde işaret takıyorum. Aralarını sayalım, eşit sayıda olsun düğmenin aralıkları. Aralarını saymak için de bu yapmış olduğumuz sık iğneleri sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9. 9'uncuya diğer düğme iliğini yapacağız. Bakın şu şekilde takayım. 2 atlayacağız. Bu mesela 2, 4, 6, 8, 9. Diğer düğme için de buraya yapacağız. Tekrar bakıyorum. 2 atlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Dördüncü düğmemiz. İğneniz varsa işaret iğneler de kullanabilirsiniz. Ben hepinizde yoktur diye bu şekilde ip ile işaret yapmayı tercih ediyorum. 2, 4, 6, 8 ve 9. Bakın diğer düğme de buraya geliyor. Siz isterseniz bu mesafeyi daha uzun tutup benim 5 düğme yerleştiriyorum. Siz 4 düğme de yapabilirsiniz.
Bu şekilde bakın düğme iliklerini, yerlerini belirledik. İkinci sıramıza geçebiliriz artık. Başta 2 sık iğne yapmıştık. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 gözenek atlıyorum. Bakın bu ilk işaret yaptığım yer var. Ona çekiyorum, batıyorum sık iğne şeklinde. Takip edenleri diğer işaret yaptığım yere kadar sık iğne çalışması yapıyorum. Bakın bu şekilde 9 tane zaten saymıştık işaret yaparken. Bakın işaret yaptığım yerde çekiyorum. Oraya da bir sık iğne battım. Yine de bir sayalım. 2, 4, 6, 8, bakın 9 sık iğne var. Siz bunu 8 de yapabilirsiniz, 10 da yapabilirsiniz aradaki mesafeyi. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın ikinci düğme iliğimiz belli oldu. Bir battık. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve diğer işaretli yere geldik bakın. Onu çekebiliriz artık. Üçüncü düğme iliğini yapıyoruz. 1, 2 zincir, 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Diğer işaretli yere kadar sık iğnelere devam ediyorum. Bakın diğer işaretli yere geldim, çıkardım. Sık iğne battım. 1, 2 zincir, 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın çekiyorum bunu. 1, 2 zincir, 2 gözenek atlayıp düğme yapıyorum. Uç noktasına geldim bakın. Örgüyü çeviriyorum. Düğme yerlerini de belirledik. Ön patta son sıramızı yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Bakın. Kısa trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın trabzan yapıyor gibi çekiyorum. Ama bir defada çıkarıyorum. Takip edenleri çakma trabzan yapıyoruz. Bakın düğme iliğinin olduğu yere geldim. Düğme iliğinin olduğu yere 2 gözenek atlamıştık. 2 zincir çekmiştik. O 2 zincirin üzerine bakın 1, 2 çakma trabzan yapıyorum. Takip edenleri diğer düğme iliğine kadar çakma trabzanlar halinde devam ediyorum. Bakın diğer düğme iliğinin olduğu yere geldim. Buna da aynı şekilde 2 çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu uca kadar devam edelim. Düğme iliğini yaptığımız yerlere 2'şer adet çakma trabzan yapıyoruz. Diğerlerini her gözeneğe birer tane. Bakın son düğme iliğinin olduğu yeri yapıyorum. 2 çakma trabzan yaptım. Sonda 2 gözeneğe de çakma trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar.
toplam 1, 2, 3, 4, 5 düğme için yer yaptık. Artık ipimi burada kesebilirim. Diğer ön patı yapacağız. Diğer ön pat içinde bakın şu şekilde yakanın bu uç noktasından başlıyorum. Örgünün şeklinin düzgün gelebilmesi için uç noktasından başlıyorum. Diğer ön patla aynı sayıda sık iğne çalışması yapıyorum. Trabzana yapıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer ön patta ne yaptıysak aynısını da burada yapacağız. Burada sadece de düğme iliği yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sırayı bir sıra sık iğne gidelim. Geriye gelelim sık iğneyi buraya kadar. Buraya geldikten sonra geriye dönelim. Diğer ön patta yaptığımız gibi son sırayı çakma trabzan halinde yaparak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Tamamlayıp gelelim bu ön patı. Düğme dikeceğimiz ön patı da bakın 2 sıra sık iğne, 1 sıra çakma trabzanlar yaparak tamamladım. Etek ucundayız. Artık bakın bu gövdeyi birleştireceğiz. Tek parça haline getireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde düğme iliği yaptığımız patı üst kısma gelecek şekilde tutuyoruz. Zaten eşit sayıda yaptığımız için sorun olmaz. Bakın bu uç noktasından birleştiriyoruz artık onu. Bakın şu şekilde düğme iliği yaptığım pat bu üstte kalıyor. Düğmeyi dikeceğim pat altta kalıyor bakın. O şekilde şu bakın şu kısma patın başladığımız gözeneğe bir battım. Bir zincir çekiyorum. Örgümün yönüne bakıyorum. Bakın şimdi ters taraftan gitmem gerekiyor. Bakın burası düz tarafı. Örgüyü çevirmem gerekiyor. Onun için örgümü çeviriyorum. İlk gözeneğe bakın şu şekilde bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri gördüğüm gibi yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Trabzanların tepe noktalarına batarak trabzan yapıyoruz. Burgu yaptığımız yerlerdekini de bakın nasıl görüyorsak o şekilde alarak üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı örgüleri nasıl görüyorsak o şekilde yaparak bu başladığımız yere kadar gelelim. Bu sırayı bitirelim. Bak tersten olan sıramızı nasıl görüyorsak o şekilde alarak başladığımız yere yaklaştım. Ön patlardayız. Bu ön patın ikisini birleştireceğiz. Bakın bu sırada şu şekilde bakın tutuyorum. Bu ön patın bu gözeneğini takıyorum tığa. Diğer ön patın da uç noktasındaki şu gözeneği bakın şu şekilde tığa takıyorum. Çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum burada. İpi tığın üzerine alıyorum. Yanındaki diğer taraftan olan gözeneğe denk gelecek. Bir trabzan yaptım. Bakın burada da bir trabzan yaptım. 3 sıra sık iğne yapmıştık. Burada patlarda 3 tane de trabzan oldu bakın. İlk başlangıçtaki bu gözenek ile kaydırma tekniğiyle de şu şekilde sıramı kapatıyorum. Tek parça haline getiriyorum. Bir örgümüzün görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde birleştirdik. Burayı artık tek parça halinde. İsterseniz bir sıra daha bu şekilde gidebiliriz arkadaşlar.
Biraz uzun olsun istiyorsanız benim yapacağım ölçü için yeterli ama artık bacaklarını ayıralım. İkisini birleştireceğiz. Sayıyorum bakın arkadaşlar. Arka ortayı bir bulalım. Bu saç örgüsünden sonra kaç trabzan varsa, bakın şu arada kaç trabzan varsa sayın, ortasına bir işaret takalım. Benim 80 trabzanım var. Bu arada toplam 80 trabzan var. 40. trabzana bakın şu şekilde işaretimi taktım. Siz de arka ortasını bulun. Ona göre birleştirmesini yapalım. Önleri sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Bakın şurası orta noktası. Şimdi birleştirelim artık. Bakın şu şekilde tığ gözeneğe takıyorum. İpi çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle kaydım. Bir sonrakini artık bakın bunu diğer işaret yaptığımız yerle birleştirelim. Tek parça haline getirelim. Bakın şu şekilde işaret taktığım yere takıyorum. Artık onu çıkartabilirim. Şu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bakın iki ortayı birleştirdik. Artık tek parça halinde devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Bakın aynı gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe artık bakın bacak bölümüne geçtik. Bu saç örgüsüne kadar, yani burguya kadar trabzanları yapalım. Bakın burgu bölümüne geldik. Burguda tersten olanı tersten alıyorum. Son iki sırada bakın burgu yapacağız. Onun için bu ilk 3 trabzanı üçlü trabzan olarak yapıyorum. Son 3 kol kaldı. Bakın şu şekilde alıyorum. Çektim. Atlamış olduğum trabzanı da burgunun içerisine alıyorum. Takip eden bakın tersten olanı tersten trabzan yaptım. Burgularımız tulum bitesiye kadar devam edecek. Bırakmıyoruz. Bacakta da devam edecek arkadaşlar. Gördüğüm trabzanların tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Bu başladığım noktaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bacak bölümünü ayırdık artık. Trabzanlarımıza başladığımız yere kadar devam edelim. Bakın trabzanların tepe noktalarına batarak sıra sonuna geldim. Son gözeneği de trabzanı yapıyorum. Bakın şimdi bu başlangıçtaki gözenek ile bu gözenek ile kaydırma tekniği ile şu şekilde kaydırarak kapatıyoruz. Tek parça haline getiriyoruz. Bakın burada hiç ayrım yok. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada iki zincir de çekebiliriz arkadaşlar. Burası tek sıra halinde gitsin istiyorum. İki zincir çektim. Bakın bu ilk gördüğüm gözeneğe örgüyü çevirdim tabii ki, bakın. İlk gördüğüm gözeneğe tersten geliyoruz artık. Trabzan yaptım. Takip edenleri de trabzan yapıyorum. Bu sırada örgüleri nasıl görüyorsak o şekilde yapıyoruz. Burguda da aynı şekilde nasıl görüyorsak o şekilde yapalım. Bu başladığımız yere kadar gelelim. Örgümüzde nasıl görüyorsak o şekilde alarak bakın sıra sonuna geldim. Bu sırada tulumumun bacağının ikinci sırası, bakın bu sırada bir eksiltme yapmak istiyorum.
eksiltme içinde bu son trabzan var bakın. Şu son gözeneğe batıyorduk. Ona batmıyorum. İpi tığın üzerine almadan bakın başlangıçtaki bu gözenek ile kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bu son gözeneğe batmadım. Bir iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Gördüğüm trabzana trabzan yapıyorum. Çok fazla dar olsun istemiyorum. Çok fazla kesme yapmayacağım bacakta. Ama yine de bir iki keselim. Bakın örgüye geldik. Burgu kısmına geldik. Yine burguyu aynı şekilde tersten olanı tersten alıyorum. Burgu yapacağız. Bakın bu ilk grupta burgu yapacağız. Onun için bunu 3 trabzanı atladım. Sondaki 3 trabzanı burgu yapıyorum. Alttan alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Son 3 trabzanı üçlü trabzan halinde devam ediyoruz. Tersten olanı tersten yapıyorum. Trabzanların tepe noktalarına batarak devam ediyorum. Bu trabzanların tepe noktalarına batarak bu başladığımız noktaya kadar gelelim. Bakın trabzanların tepe noktalarına batarak sıra sonuna geldim. Bu sırada da bir kesme yapalım. Bakın bu son gözeneğe batmıyorum. Atlıyorum onu. İpi tığın üzerine almadan başlangıç gözeneği ile bakın bu ilk trabzana başladığımız gözenek ile kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bakın 2 zincir çektiğimiz zaman burada bir trabzan halini alıyor o. 1 2 zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bacakta örgüye devam ediyoruz. Gördüğüm bakın bu ilk trabzanın tepe noktasına batarak trabzan yapıyorum. Bu sırada nasıl görüyorsak o şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar. Başladığımız yere kadar nasıl görüyorsak o şekilde trabzanları alarak devam edelim. Gördüğüm gibi alarak sıra sonuna geldim. Bakın yine son gözeneği almıyorum, batmıyorum ona. Kaydırma tekniğiyle başlangıç gözeneğine battım, çektim. 1 2 zincir çektim. Bir kesme daha yapmış olduk burada. Eksilttik arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Modelime devam ediyorum. Trabzanları trabzan yapıyoruz. Burguda burgu yapıyoruz. Bu şekilde burguda burgu yaparak trabzanlara trabzan başladığımız yere kadar devam edelim. Bakın yine sıra sonuna geldim. Artık eksiltme işlemi yapmayacağım. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada bu son gözeneğe batıyorum. Trabzanlarda eksiltme yapmıyorum. Başlangıç gözeneğiyle şu şekilde kaydırma tekniğiyle de kapatalım. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Artık bacak boyuna bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Eksiltme işlemini bitirdim. 3 sırada eksiltme yaptık. Bakın ilk sırayı eksiltme yapmadan düz yaptık. 1 2 3 sırada birer tane eksiltme yaptık. Son gözeneklere batmayarak
Sadece sıra sonlarında bir eksiltme yapıyoruz. Bu gözenekte de artık eksiltme yapmadan trabzanlara devam edeceğiz. Bakın örgüyü çevirdim. İlk gözeneğe trabzan yaptım. Bu sırada nasıl görüyorsak o şekilde alıyoruz. Burguda da aynı şekilde. Burgu bu sırada yapılmıyor. Düz tarafında yapıyoruz biliyorsunuz. Nasıl görüyorsak o şekilde alarak sıra sonuna kadar gidelim. Bakın son gözeneği de batıyorum. Kaydırma tekniğiyle başlangıçtaki gözenekle sırayı kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum üst sıraya çıkmak için. Bir görüntüsüne bakalım. Artık bacak boyunu bu şekilde devam ettireceğiz. Biraz geniş gibi durabilir arkadaşlar. Ben çok dar olsun istemiyorum. Bunun altından bebeğe giyim eşyası giydireceğizdir mutlaka. Onun için bu çok dar olsun istemiyorum. Bu mesafede bacağı istediğimiz ölçüye kadar örelim. 13-14 santimlik bir ölçü yeterli olacaktır. Bu bacağın örgüsünü burada bırakalım. Diğer bacağa da başlayalım. 2 bacak boyunu birlikte götürelim. Bakın diğer ipimi alıyorum. 3. ipim bu. Bu başlamış olduğumuz bu ilk başlangıçtaki gözeneğe bağlıyorum. Nasıl geldiğine bakıyorum. Örgümün buradan gideceğiz. Bakın ilk sırayı, bakın bu ipimi bağlamış olduğum gözenekten bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk gördüğüm gözeneğe trabzan yapıyorum. Takip eden trabzana da trabzan yapıyorum. Bağlamış olduğum ipin ucunu iç kısımdan götürüyorum. Temiz görüntüsü olsun diye. Trabzanlara devam ediyorum. Buraya kadar trabzanları yapalım. Burguyu yapalım. Başladığımız yere kadar gelelim. Bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Bakın sıra sonuna geldim. Patların olduğu yerden, gözeneklerden trabzan yaptım. Trabzan yaptım. Kaydırma tekniğiyle bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Bütün gözeneklere ve trabzanlara battım. Bakın kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm trabzana trabzan yapıyorum. Takip edenleri de nasıl görüyorsam o şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Başladığımız yere kadar gelelim. Bu sıranın sonunda kesme işlemi yapacağız. Gördüğüm gibi alarak sıra sonuna geldim. Bakın bu en sondaki gözeneği trabzan yapmıyorum. Kesme işlemi yapacağız. Burada eksiltiyoruz çünkü başlangıçtaki gözenekle kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi görüntüsüne de bir bakalım. Bakın bacak arasının görüntüsü şu şekilde. Hiçbir açıklık yok, mesafesi yok. Bakın bu şekilde bu bacak da devam edecek. Bu bacakta kaç eksiltme yaptıysak bunda da aynı sayıda 2 sıra daha kesme yapalım. Bacak boyunu istediğimiz ölçüye gelesiye kadar uzatalım. Benim yapacağım ölçüde bir 13-14 santim yapmak istiyorum ben bacak boyunu. Siz yeni doğan için yapacaksanız 12 santimlik bacak boyu yeterli olacaktır. Ben 0-3 aylık için yaptığımdan dolayı 14 santim yapmak istiyorum. Siz 12 veya 14 santim yapabilirsiniz bu mesafeyi. Bacak boyunu bu şekilde devam edeceğiz. Bu eşit olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Kestiğimiz zaman her iki bacağın şu trabzan sayılarının, hani saç örgüsündekiler bellidir zaten.
aynı standart sayılardır. Saç örgüsünden sonra bakın şuradan kaç trabzan varsa sayın, iki bacağında eşit olmasına dikkat edelim. Bu şekilde bu ölçülere dikkat ederek daha bu bacaklarda kesme yapacağız, onu unutmayalım. Bacak boyunu istediğimiz ölçüye kadar örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben bacak boyunu da bitirdim. Diğer bacağı da bitirdim. Uç kısmına, bilek kısmına bu şekilde lastik uygulaması yaptım. Bu bacağında aynı bu lastik uygulaması yaptığım yere kadar geldim. Bu lastik uygulamasını sizinle birlikte yapmak istiyorum. Benim bacak boyum 15 sıra ve santimetre olarak ölçelim. Bakın 15 sıra 14 santim olarak bacak boyunu yaptım. Şimdiki sırada bu bilek kısmını biraz sıkıca kavraması için kesme yapmak istiyorum. Bu son sırayı giderken kesme işlemi yapacağız. Daha sonra lastik uygulamasına geçeceğiz. 1 2 zincir çekiyorum. Örgümün yönüne bakıyorum. Bakın düz tarafı benden tarafa bakıyor. Şimdi tersten gitmem gerekiyor. Onun için örgüyü çevirdim. İlk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. Takip eden trabzanı bakın şu şekilde bir trabzan yapıyor gibi ilmek çıkardım. Ama ikinciyi çıkarmadım. Tığın üzerinde bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yanındaki gözeneğe batıyorum. Şu şekilde bir trabzan kesmesi yapıyorum bakın. İkisini bir alarak tek trabzan haline getiriyoruz. Takip edeni trabzan yapıyorum. 2. Burada tekrar bir kesme yapmak istiyorum. Bakın şu şekilde arkadan da alarak bir kesme işlemi yaptım. Tek gözenek haline getirdim. İpi tığın üstüne aldım. Bakın saç örgüsünün olduğu yerdeyiz. Diğer taraftan belinden kavrayarak yapıyorum. İlk 3 trabzanı bu şekilde yapalım. Burada bu altta kalan 3 trabzan var. Onları yapmıyorum. Bakın hemen bu ilk birini yapıyorum. İkisini atlıyorum. Görünen tarafta 2 trabzan kesmiş oldum. Takip edenleri 3 trabzanı da belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanları yaptık. Tersten geliyor. Tersten belinden kavradım, yaptım. Bakın şimdi kesme yapmak istiyorum. 1 2 trabzanı çıkardım. İlk üçünü birlikte bakın 3 ilmeği birlikte çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edenleri arada kesmelerin arasındaki trabzanları normal ikili trabzanlar yapıyorum. Bunu siz kendinize göre kesebilirsiniz arkadaşlar. Arada 3 bırakabilirsiniz, 4 bırakabilirsiniz, 5 bırakabilirsiniz. Örgünüze göre nasıl denk geliyorsa. Bakın ben kaç bıraktım? 2, 4, 5 bıraktım. Bir kesme yapıyorum. Kesme yaptım. Bakın ikisini bir yaparak trabzan yapıyorum aralarda. Bu şekilde sıra sonuna kadar aralarda istediğimiz kadar trabzan bırakarak kendinize göre kesme işlemi yapabilirsiniz. Ben 5 bırakıyorum. Bazılarında 4 bırakıyorum arkadaşlar. O şekilde devam edelim bu başladığımız yere kadar. Bakın aralarda kesmeler yaparak arada bakın ben 5'er trabzan bıraktım. 5'er trabzan arayla kesmeler yaparak sıra sonuna geldim. Bu başlangıçtaki bakın şu göz enek ile kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Artık lastik uygulamasına geçeceğiz arkadaşlar. Lastik uygulamasına geçmek için bakın şu şekilde
İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm trabzanı benden taraftan görünüyor. Belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Yanındakini belinden kavrayıp ters taraftan bakın. Trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Benden taraftan bakın. Belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer taraftan bakın, ters taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanları belinden kavrayarak trabzanlar yapalım. Bir içten bir dıştan alarak bu şekilde devam ediyoruz. Görüntüsü bakın lastik görünümünü alıyor. Bakın bir önden bir arkadan trabzanları belinden kavrayarak trabzan yaparak bakın saç örgüsünün olduğu, burgunun olduğu yere geldim. Bakın bu benden taraftan alıyorum. Saç örgüsüne de aynı şekilde nasıl hani denk geliyorsa o şekilde bakın ters taraftan aldım belinden kavrayıp benden taraftan aldım belinden kavrayarak ters taraftan belinden kavrayarak trabzan yaptım. Benden taraftan belinden kavrayarak trabzan yaptım. Burada da aynı şekilde lastik uygulamasına devam ediyoruz. Bakın sıra sonuna geldim. Sonunda benden taraftan belinden kavrayarak trabzan yaptım. Başlangıç ile bakın şu trabzanın tepe noktasıyla kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın bu şekilde lastik uygulamasının ilk sırasını yaptık. Benim bu şekilde dışta görünen lastikten 22 adet trabzan oluştu arkadaşlar. Yani bu benden taraftan görünen bu bölüm bakın şu şekillerden 22 trabzan var. Bir iki zincir çekiyorum. İlk trabzanı şu şekilde lastik uygulamasında bakın şu ilk trabzanı benden taraftan belinden kavruyorum. Diğer trabzan bakın ters tarafta görünüyor. Ters taraftan belinden kavruyorum. Lastikte ikinci sıradayız. Bu sırada da bu lastikleri nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapıyoruz. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Diğer taraftan görünüyor. Diğer taraftan belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar başka hiçbir işlem yapmadan lastiklerin görüntüsü nasıl görüyorsak o şekilde alarak trabzanlar yapıyoruz. Bakın lastikleri nasıl görüyorsam o şekilde alarak sıra sonuna geldim. Yine başlangıç gözeneğiyle kaydırma tekniğiyle sırayı kapattım. Artık lastik uygulamasına bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın sayıyorum. Buradan itibaren bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bakın 22 diş bu şekilde lastik uygulaması var. Ben diğer bacağın uç kısmını 5 sıra yaptım bu lastik uygulamasıyla. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Buna da aynı şekilde 5 sıra lastik uygulaması yapacağım. Bakın bunda daha 1, 2 sıra yaptım. 3 sıra lastik uygulamasını bu şekilde
Lastikleri nasıl görüyorsak önde gördüklerimizi önden, arkada gördüklerimizi arkadan alarak trabzan yapalım. Bu lastiği bir 5 sıraya tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Bakın lastiği 5 sıraya tamamladım ben. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz ve bitiriyoruz. Sağlamlaştırmak için bir zincir çekiyorum. İpimi artık burada kesebilirim. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Bakın bu şekilde lastik uygulamasında yaptık. Bu tulumu bakın uzun yaptım arkadaşlar, bacağını biraz normal standart ölçüden şu şekilde geriye kıvrık olarak da bükerek de kullanabiliriz. Bakın daha uzun süre kullanabilsin diye. Ben tulumun düğmelerini de diktim. Sizlerle birlikte bu düğme yerlerini belirlemiştik. Sizinle bu düğme patını çalışmıştık. Onların üzerine bakın bu düğme iliklerinin tam denk geldiği yerlere düğmelerini de diktim. Bu şekilde bakın hazırladım. Şimdi kol çalışmasını yapalım. Ben zamandan kazanmak için bir kolunu hazırladım. Bakın bu şekilde bir kol çalışması yapacağız. Bunu ben yaptım. Diğer kolu sizlerle birlikte yapalım. Bakın şu şekilde örgümün yönüne bakıyorum. Bu taraf ters taraf, buradan gideceğim arkadaşlar. İpimi bakın kol altından şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Bağlayalım, biraz daha sağlam olsun. Bakın şu şekilde bağladım. İlmek çıkartıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın şu şekilde arka bölümün, tulumun arka bölümünün, kol bölümünün bakın bu kısmından devam ediyoruz. İlk gördüğüm trabzanına trabzan yapıyorum. Bu bağlamış olduğumuz ipi de iç kısımdan götürüyoruz, temiz görünsün. Takip edenleri de trabzanlar yapıyorum. Kol bölümündeki bütün trabzanların tepe noktalarına batarak bu sıra sonuna kadar gelelim. Orada birleştirme işlemini yapacağız. Kol bölümündeki bütün trabzanlara bakın tepe noktalarına batarak tamamladım. Şu şekilde kol altına geldim. Bakın ön bölümün son trabzanını da trabzan olarak yaptım. Bakın bu başlangıç yaptığımız yer vardı. Kol altında ilmek çıkarmıştık. Oraya şu şekilde kaydırma tekniğiyle sırayı kapattım. Bakın tek parça haline getirdik. Artık ikinci sırasındayız. Bir, iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgüyü çeviriyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz çevirmeseniz de olur ama çevirmediğimiz zaman bakın bacakta da aynı şekilde çevirerek örgü yapmıştık. Bu iç kısımlardan çevirerek örgü yapmıştık. Çevirmediğiniz zaman örgünün şekli değişiyor. Görüntü farklılığı oluşuyor. Onu engellemek için bu şekilde örgüyü çevirerek çalışıyoruz. İlk gördüğüm trabzana bakın örgüyü çevirdim. İlk gördüğüm trabzana trabzan yapıyorum. Takip edenlere de trabzan yapıyorum. Benim bu kol sıramın ilk sırasında 44 trabzan var. 44 trabzan ile kolun çalışmasına başladım bakın. Takip edenleri trabzan yapıyoruz. Buradaki sıra sonuna kadar trabzanlara devam ediyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Bakın trabzanların tepe noktalarına batarak geldim. Bakın son gözeneğe de
trabzan yapıyorum. Başlangıç ile kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatacağız. Bakın kapadım. İkinci sıramızı yaptık. 1-2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tekrar trabzanlara devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bu son gözeneğe batmayarak bir adet kesme yapacağız. Sıra sonuna kadar bütün trabzanlara devam edelim. Bakın son trabzana geldim. Bu son gözenek içerisine batmıyorum. Burada bir kesme eksiltme yapmamız gerekiyor. Şu şekilde bakın bu son gözeneği atlayarak başlangıç ile kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Tekrar yapıyorum bakın. Bu gözeneğe batmıyorum. Başlangıç ile kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bir tane kesmiş olduk. 1-2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm trabzana yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda tekrar bir kesme işlemi yapacağız. Bakın yine son gözeneğe geldim. Bakın bu gözeneği yapmıyorum. O gözeneği trabzan yapmıyorum. Başlangıç ile kaydırıyorum. İkinci kesmemizi yaptık kol altında. 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada hiç kesme yapmadan bütün trabzanlara batacağız arkadaşlar. Sıra sonunda kesme yapmayacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın sıra sonuna geldim. Sondaki gözeneği bundan önceki 2 sırada atlamıştık, yapmamıştık. Buna trabzan yapıyorum. Bu sırayı tam olarak tamamlıyorum. Kesme, eksiltme yapmadan. Kaydırma tekniğiyle de bakın şu şekilde sırayı kapattım. Tam olarak yaptık bu sırayı. 1-2 zincir çekiyorum. Eksiltmeleri sıra sonlarında yapıyoruz arkadaşlar. Sıra başlarında eksiltme yapmıyoruz. Bu trabzan ile olan örgülerde. Çevirdiğimiz için de bir önden bir arkadan denk geliyor kesmeler. Bakın şu şekilde bütün trabzanlara trabzan yaparak devam edelim. Kolumuzu bu şekilde devam edeceğiz. Kolun örgüsüne. Bakın bu şekilde kol örgüsü devam edecek. 2 sıra veya bir sıra daha keselim arkadaşlar. Ondan sonra kalan ilmeği yani trabzan sayılarına kol boyu bitesiye kadar devam edelim. Benim yapmış olduğum bu kolda 14 sıra trabzan var. Kaç santimlik bir kol yaptığımı ölçüyorum. Bakın kol altından itibaren 13 santim kol yaptım. 13 santimden itibaren de bakın şu şekilde 13 santim 13 santimci trabzandan itibaren de lastik uygulamasına geçtim. Lastiği de 2, 4, 5 sırada lastik yaptım kol ucuna. 4'te yapabilirsiniz bunu. Tercihinize kalmış. Bu şekilde kolu tamamlayalım. Benim kolun bitmiş hali 40 trabzandan oluşuyor. 44 trabzan ile başladım kola. 2 kestim. Bir sıra düz yaptım kesme yapmadan. 2 sıra kestim. Takip edenleri düz trabzanlar olarak kol ucuna kadar devam ettim. 13 sıralık bir örgünün sonunda kolun örgüsünü bitirdim. Lastik uygulaması yaptım kol ucuna da. Siz de aynı şekilde yaparak bunu da hazırlayalım. Bu kolu bu şekilde devam edelim. Şimdi ben size bir de bu kapüşon bölümünü göstermek istiyorum. Nasıl başladığımızı. Kolu yaparken kapüşonunu da yapalım. Öyle gelelim arkadaşlar. İpimin diğer ucunu alıyorum elime. Bakın şu şekilde ön kısmını alıyoruz.
Bu ön patı yaparken bakın bu son sırayı çakma trabzan yapmıştık. İpimiz burada duruyor. Bu ipi daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar, ucuna ip bağlayarak. Şu çakma trabzandan bir önceki gözeneğe batıyorum. Şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum ipin ucuyla. Bakın bir zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan yapıyorum. Yanındaki gözeneğe de trabzan yapıyorum. Bu ip uçlarını içeriden götürelim. Takip edenlere de aynı şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde gördüğüm bütün gözeneklere robaya başlarken yapmış olduğumuz zincirlerin üzeri burası. Hepsinin üzerine bakın şu şekilde trabzan yapıyorum. Kapüşonun yani şapkanın başlangıcının ilk sırası burası. Bakın robaya başlarken ön ile kolu ayıran ayrım noktası burası. Buraya bu ön bölümün son trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. Aynı gözeneğe iki trabzan yaptım. Yanındaki gözeneğe geçiyorum. Bir trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Bakın bir yandaki gözeneğe geçiyorum. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yaptım. Burada 3 fazladan trabzan yapmış olduk. Arttırma bölümlerinde bu şekilde trabzanları arttırma yaparak kapüşonun biraz daha geniş durmasını sağlayacağız. Diğer gözeneklere birer defa batıyorum bakın. Kol bölümündeki zincir başlangıcı burası da, her gözeneğe birer defa batıyorum. Diğer arttırma bölümüne kadar yani buraya kadar bu şekilde trabzanlara devam ediyoruz. Bakın arttırma bölümüne geldim. Kol ile arkayı ayıran ayrım noktası burası. Bu koldaki son trabzana bir trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. 2 trabzan yaptım. Yanındaki gözeneğe de aynı şekilde 2 trabzan yapıyorum. Diğerine geçiyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. Bakın burada da 3 gözeneğe ikişer trabzan yapmış olduk. Takip edenleri bu diğer ortaya bakın, buraya kadar trabzanlar yapıyorum. Bakın yine arttırma bölümüne geldim. Bu arka bölümün son trabzanı. Bakın şu şekilde arka bölümdekileri tek trabzanlar yaptım. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine 2 trabzan yapıyorum. Yanındakine de aynı şekilde 1 2 trabzan yaptım. Buna da aynı şekilde 1 2 trabzan yaptım. Bakın şu şekilde 3 gözeneğe ikişer trabzan yaptık. Takip edenleri birer tane trabzan yapıyorum. Bakın tek trabzan yapıyorum bunlara. Bakın burada da aynı şekilde aynı gözeneğe 1 2 trabzan yaptım.
yanındaki gözeneğe geçiyorum. 1 2 trabzan yaptım. Bir diğerine geçiyorum. 1 2 trabzan yaptım. Bakın ikişer tane trabzan yaptım 3 gözeneğe. Takip edenleri birer trabzan yapıyorum. Bakın ön pattayım. Buraya da trabzan yapıyorum. Burada bir trabzan yaptım. Şurada bir trabzan atlamışım. Onu da yapayım. Bakın son trabzanı yaptım. Bu en sondaki çakma trabzan yaptığımız yere batmıyorum. Ona trabzan yapmıyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe trabzan yapıyorum. Artık trabzan olarak devam edeceğiz. Arttırma işlemlerini de bu ilk sırada yaptık. Kapüşon bölümü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde başlangıcını yaptık kapüşonun. Bu trabzanları bu sayılarla bir 20 santim kadar örelim. Bu benim yapacağım tulumun ölçüsü için geçerli bir ölçü arkadaşlar. Bu şekilde başka hiçbir işlem yapmadan bütün gözeneklerin üzerine batarak bu sıraları takip ederek 20 santim kadar bir örelim gelelim arkadaşlar kapüşon bölümünü. Tulumun kapüşon bölümünü de bitirdim ben. Bakın arkadaşlar bu şekilde dikdörtgen şeklinde bir şapka yani kapüşon bölümü elde ettim. Biz bu kapüşon bölümüne bu robaya başladığımız yerden itibaren trabzanları yaparak ve bu arttırma yerlerinden arttırmaları yaparak toplam benim 84 trabzandan oluşan bir sırasında 84 trabzandan oluşan kapüşon bölümüyle kaç sıra yaptığımı ölçüyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sırada bitirdim. Santimetre olarak ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın uç noktasına tutuyorum. Başladığımız yerden itibaren bakın 20 santim. 20 santimlik yüksekliği var. Enini ölçüyorum. Bakın şu şekilde. Eni de 21 santim. Benim yapacağım 0-3 aylık bebek tulumu için yeterli bir ölçü arkadaşlar bu. Bakın bu kısmı birleştirme işlemine geçiyoruz artık. Birleştirme işlemi için bakın şu şekilde bitirdim. Düz olan yerlerde bakın bitirdim. Bunu bakın ters çeviriyorum şu şekilde. Hemen başlayacağız. Bu ilk bakın ilk gözeneğe tığ taktım. Karşıdan da bu ilk gözeneğe tığ taktım. Bir ilmek çıkardım. Burada bir şu şekilde bir sağlam tutturalım. Daha sonra ilk gözeneğe battım. İlmeği çıkardım. İpin içinden geçirdim. İkinci gözeneğe bakın tığ taktım. Karşıdan da ikinci gözeneğe tığ taktım. Çektim. İpin içinden geçirdim. Bu şekilde bakın karşılıklı gözenekler birbirine gelecek şekilde ilmeği alıyoruz. Şu şekilde çektirerek kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın bunun gözeneğe taktım. Karşıdan da tam karşısına gelen yerdeki gözeneğe taktım. Çektim. Bakın şu şekilde çıkartıyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde kaydırma tekniği yaparak bunların sonuna kadar gidelim. Bakın bu şekilde devam ediyoruz.
Karşılıklı gelmesine dikkat edelim. Atlama yapmayalım. Bakın son şeyleri yapıyorum. Son ilmeği de kaydırma tekniğiyle yaptım. Bitirdim. Burada bir sık iğne şeklinde yapıyorum. İpimi artık burada kesebilirim. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirdiğimiz zaman bakın üst kısımda tepe noktasında bir trabzan şekli elde ettik. Burası bizim bakın birleştirdiğimiz yer. Bir trabzan şekli elde ettik. Bu trabzan şekli de örgümüze uyum sağladı. Bir tuhaflık olmadı. Hemen bir görüntüsüne bakalım. Bakın. Bu şekilde geriye bükük kullanabiliriz. Düğmesi de kapandığı zaman bu şekli bir alıyor. Son olarak da bakın burada bıraktığımız bir ip vardı. Ön patı yaparken çakma trabzan yaptığımız son sırası vardı. Buradaki ipi ucu ilmeğini çıkartalım. Şu şekilde ilmek halinde geçirmiştik. Bir bütünlük sağlasın diye bu ilmekten devam ediyorum arkadaşlar. Son olarak buraya bir sıra bir sık iğne gidelim. Kapüşon bölümünde gövde ile uyumlu bir biçimde olsun. Bakın ipi buradan bağlıyorum ben. Şu şekilde düğüm atıyorum. Bakın burada son çakma trabzan yapmışım. Kapüşon bölümüne geçiyorum. Kapüşon bölümündeki bu ilk gözeneğe battım. Bir sık iğne şeklinde bakın şu şekilde bir işlem yaptım. Yanındaki gözeneğe de sık iğne yaptım. Takip edenlerde sık iğne şeklinde devam edeceğiz. İpi bağladığımız yer var. Bu ip var. Onu da bu sık iğnenin içinden götürelim. Görüntüsü temiz olsun. Bakın bu şekilde ön pat çalışması yaptığımız gibi bu trabzanların gözeneklere birer defa, trabzanlara da birer defa batarak sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bakın önle de uyumlu oluyor. Aynı sırada gidiyor. Bu şekilde buraya kadar devam edelim arkadaşlar. Bakın bütün gözeneklere ve trabzanlara sık iğne şeklinde batarak kapüşon bölümünün ön bölümünün tamamını bitirdim. Sıra sonuna geldim. Bakın bu gözenek var. Diğer ön pattaki buna şu şekilde batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bakın tek parça halinde görünüyor. Artık ipimizi burada kesebilirim. Bakın ilmeğin içinden diğer ilmeği geçirdim. Burada hiçbir fark görünmüyor bakın. Bunu tığ yardımıyla veya iğnenin yardımıyla iç kısımdan yürütebiliriz artık arkadaşlar. Böylece tulumumuzun örgüsünü de bitirmiş olduk. Bakın kol ucunda bu şekilde lastik uygulamasını yaptık. Aynı bacak uygulamasında yaptığımız lastik uygulamasını kol ucunda da yaptık. Böylece bitirdik. Bakın bir tulumumuzu görelim. Şu şekilde kapüşon bölümünü geriye bükerek de kullanabiliriz. Kapüşon bölümü böyle oldu. Kollarımızın görüntüsü bu şekilde. Bacakların görüntüsü bakın bu şekilde. Güzel bir tulum elde ettik bakın arkadaşlar. Şimdi size bitmiş haliyle tam ölçülerini vermek istiyorum. Enini ölçüyorum. Bakın kol altından eni 26 santim.
tulumun tam boyunu ölçüyorum. Bakın bu omuzdan sıfır noktasına tutuyorum. Şu şekilde tulumun tam boyunu ölçüyorum. Bakın 50 santim. Bacak boyunu ölçüyoruz bitmiş haliyle. Bakın lastikli örgüsüyle birlikte bitmiş hali şu anda 17 santim. Kollarını ölçüyorum. Bakın kolun omuzdan itibaren şuradan tutuyorum. Kolun tam boyu 27 santim. Kol altından yüksekliği 16 santim. Bu da benim yapacağım tulumun yüksekliği ve eni için yeterli bir ölçü. Ben bugün bu tulumu 0-3 aylık bebek için çalıştım arkadaşlar. Siz daha büyük çalışacaksanız bu başlangıç zincirini her bölümde birer tane fazladan yaparak ve robayı da 2 sıra daha büyük yaparak büyütebilirsiniz. Gövde uzunluğu da uzun olacaktır. Bacak boyu da uzayacaktır. Ama benim bu tulumu doğduğunda bakın bu şekilde geriye bükerek kullanılabilir. Her iki kolunu bükelim. Bükük haliyle bir ölçüyorum. Bakın kol boyunu. Bükülmüş haliyle kol boyu 12,5 santim. Bu da yeni doğan bir bebeğin koluna olacak şekildedir. Bebeğin boyu uzayınca bu şekilde açarak kullanılabilecek. Bacakları da aynı şekilde bakın bu şekilde uzun görünebilir. Ama bunu ilk doğduğu zamanlar şu şekilde geriye bükerek kullanılabilir. Bu şekilde kısalıyor. Bu şekilde ölçüyorum bakın bacak boyunu arkadaşlar. Bacak boyu 13 santim. Yeni doğan için de normal bir boydur bu. Bu şekilde tulumlarınızı hazırlayabilirsiniz. Bugünlük tulum anlatımımızı da burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.